Bir isim, yüzyıllar boyunca kulaktan kulağa aktarıldı. Kimi için dahi bir stratejist, kimi için kan dökücü bir komplocu. Bazıları ona ölümün efendisi dedi, bazıları ise cennetin kapılarını açan adam. Fedailerinin hançeri imparatorlukları dize getirdi ve bir kale, Alamut. İşte bugün sizlere tarihin en çok konuşulan, en çok korkulan ve en çok merak edilen isimlerinden birini anlatacağım. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah 11. yüzyılda İran'ın Kum kentinde doğdu. Daha çocuk yaşta olağanüstü bir zekaya sahip olduğu fark edildi. Matematik, astronomi, felsefe, ne bulduysa okudu, araştırdı. Gençliğinde o kadar etkili bir bilgin oldu ki çevresindekiler ona hayranlıkla bakıyordu. Ama Hasan Sabbah'ın hikayesini ilginç kılan şey zekası değil. O zekayı kullanma şekliydi. Çünkü o bir gün tarihin seyrini değiştirecek bir yol seçecekti. Genç yaşta tanıştığı İsmail'e öğretisi hayatını tamamen değiştirdi. Onun için artık gerçek bilgi sadece zahirde değil, batında, yani görünenin ardındaki gizemdeydi. Bir dönem Kahire'ye gitti. Fatimi halifelerinin sarayında bulundu, ilim meclislerine katıldı. Burada inancı siyasetle iç içe geçmiş şekilde öğrendi. Ama Hasan Sabbah sıradan bir mürit değildi. Öğrendiği her bilgiyi kendi yöntemleriyle yeniden yorumladı. Artık aklında tek bir hedef vardı. Kendi inancını, kendi gücünü kurmak. Ve bunu başaracağı yer tarihin en çok konuşulan kalelerinden biri olacaktı. Alamut. Dağların arasında neredeyse ulaşılmaz bir konumda. Kayaların üstüne inşa edilmiş bir kartal yuvası gibi. Hasan Sabbah zekasını kullanarak bu kaleyi tek damla kan dökmeden ele geçirdi. Evet, yanlış duymadınız. Bir kale savaşla değil zeka ile fethedildi. O günden sonra Alamut sadece taş duvarlardan ibaret bir yer değildi. Burası tarihin en korkunç laboratuvarlarından biri olacaktı. Alamut'un en ürkütücü yanı Hasan Sabbah'ın kurduğu sistemdi. Fedailer. Onlar Hasan Sabbah'a körü körüne bağlıydılar. Ölümden korkmaz, emir verildiğinde en güçlü sultanların bile kalbine hançer saplamaktan çekinmezlerdi. Peki Hasan Sabbah onları nasıl bu kadar itaatkar yaptı? İşte burada efsaneler devreye giriyor. Rivayetlere göre gençleri gizli bahçelere götürüyordu. İçinde akarsular, huriler, şarap dolu kadehler. Onlara cenneti gösteriyor, sonra da uyandırıp diyordu ki, itaat ederseniz öldüğünüzde sizi bekleyen yer burasıdır. Ve işte bu yüzden fedailer ölümü bir son değil, cennete açılan bir kapı olarak gördüler. Ama bu rivayet ne kadar gerçek, ne kadar propaganda? İşte tarihçiler arasında hala tartışılan en büyük sorulardan biri bu. Hasan Sabbah'ın fedaileri kısa sürede Orta Doğu'nun en korkulan gücü haline geldi. Öyle ki hükümdarlar saraylarından çıkamaz oldu. Selçuklu veziri Nizamülmülk onun en bilinen kurbanlarından biriydi. Bir fedai kılık değiştirerek yanına yaklaştı ve tek bir hançer darbesiyle dönemin en güçlü adamını tarihten sildi. Artık hiçbir sultan, hiçbir emir, hiçbir din adamı güvende değildi. Çünkü her biri sabah uyandığında yastığının altında bir haşhaşi hançeri bulabilirdi. Bu Hasan Sabbah'ın dünyaya yaydığı dehşetin bir sembolüydü. İlginçtir ki Hasan Sabbah kendi hayatında son derece sade bir yaşam sürdü. Lüks içinde yaşamadı, zenginlik peşinde koşmadı. Alamut'ta katı bir disiplin hakimdi. Kimse keyfine göre davranamaz, herkes kurallara uymak zorundaydı. Bir keresinde kendi oğullarından biri kuralları çiğnedi diye gözünü kırpmadan onun ölümünü emretti. İşte bu kadar sert, bu kadar tavizsizdi.
Hasan Sabbah hayatının sonuna kadar Alamut'tan hiç ayrılmadı. Yaklaşık 35 yıl boyunca buradan çıkmadı ama etkisi tüm Orta Doğu'yu sarstı. Öldüğünde ardında bir devlet değil, bir efsane bıraktı. Onun adı yüzyıllar boyunca Haşhaşilerle birlikte anıldı. Ve bugün bile Assassin's Creed oyunlarından filmlere kadar pek çok kültürel eserde onun izlerini görmek mümkün. Peki Hasan Sabbah kimdi? Bir dahi stratejist mi, bir dini lider mi? Yoksa korkunun en karanlık mimarı mı? Belki asla kesin bir cevap bulamayacağız. Ama bir gerçek var ki Hasan Sabbah'ın adı yüzyıllar geçse bile hala merak uyandırıyor, hala ürpertiyor. Ve bu yüzden onun hikayesi tarihin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Peki sizler Hasan Sabbah'ın ilginç hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.